Merhaba değerli dostlar, Ayşe'nin Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi kartopu Angora Natural Lux ile karşınızdayım. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. K746 ipimizin renk numarası hanımlar. Ben şöyle 4 numara tığ kullanıyorum. 1.60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Modelini anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım. Şöyle bu harika modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Siz modelimin kurulumunu izlememişseniz hanımlar, bu videomun açıklama kısmına kurulum videosunun linkini bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. 1 2 3 zincir dönüyorum. Şimdi burada kol altı kesimi yapacağız hanımlar. Oyuntusunu yapacağız. Burada kol altını şöyle şuraya kadar kol altı yapacağız. Şöyle size söyleyeyim. Bu bizim sol ön kol altı olacak. Sağ yaptığınız zaman buraya geldiğinizde burada yine trabzanlarınızı yaparsınız. Şimdi yapacağım gibi ipinizi koparıp arka yüzünden devam edeceksiniz. Arka için de her iki tarafta da zaten aynı şekilde kesim yapacaksınız. Şöyle burada zincirle beraber 5 tane 1 2 3 4 5 tane trabzanımız var. İpimizi doladık. Sık iğneme batıyorum. 1 2 şöyle 3 tane trabzan ipimi doladım. Modelimin içindeki zincir içine battım. 1 buradaki sık iğneye batıyorum. 2 şöyle 3 tane sık iğnemiz var ve şöyle batıyoruz. Tek tek sık iğnelerimize batıp zincirin içine battığımız sık iğnenin içine de bu şekilde batıyorum. İpimi doladım, zincirin içine battım, şöyle sık iğne. Burada bir tane, sadece bir tane sık iğneme batıyorum. Bu şekilde. Burası bizim kol altı oyuntumuz olacak. Dönüşte gelinde 1 2 3 4 5 tane öreceğiz. Geri kalanı şurası bizim kol altı oyuntumuz olacak hanımlar. Ben şimdi 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Şöyle trabzanın tepesindeki İsterseniz siz buraya kadar gelip de bu trabzanın tepesinde trabzanınızı devam ettirebilirsiniz hanımlar. Şimdi öyle yapınca çok küçük olacağını düşünüyorum. Çünkü yaka kesimi de yapacağım için buradan dönüşümü sağlayacağım. Şöyle bir bakayım. Burası yeterli bu şekilde. 3 tane zincir, 3 tane trabzan. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Şöyle modelin içine batıyorum. Trabzan 2 zincir, aynı yere tekrar batıyorum. Modelimi örüyorum hanımlar. 1 2 3 zincir. Trabzanın tepesindeki sık iğnelerin içine batıyorum. Şöyle sık iğne. Pardon, trabzan. Bu şekilde şimdi yakaya kadar örmeye devam ediyorum. 1 2 3 zincir. Trabzan 2 zincir, aynı yere batıyorum, tekrar trabzan. 1 2 3 zincir. Trabzanların tepesindeki sık iğnenin içine batıyorum. Trabzan. Bu şekilde devam ediyoruz yakaya kadar. Yakaya geldik. İpimi doluyorum hanımlar. 3 zincirimi çektim. Şöyle yuvanın içine, modelin içine batıyorum. Trabzan 2 zincir, aynı yere tekrar batıyorum. Şimdi burada kesim yapacağım hanımlar. Nasıl kesim yapacağım? İpimi doluyorum hiç zincir çekmeden. Şöyle kenara batıyorum.
ve trabzanlarımı örüyorum. Kenar trabzanları. Burada yapmamız gereken 3 tane zincirdi. 3 tane zinciri şöyle çekmeden kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Böylece kesime başlamış olacağız. Bir zincir çekip dönüyorum. Sık iğne sırasındayız hanımlar. Modelimiz bir sıra sık iğne, bir sıra trabzanla zincirle devam ediyoruz. Şöyle 5 tane sık iğnemiz var trabzanımızın tepesine. Şöyle modelin bakın bu sırada arka yüzünde kesim yapmayacağım. Çünkü şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zaten 3 tane zincirle kesmiştik. Kesime başlamıştık. Burada sık iğne olduğu için kesim yapmıyorum arka yüzünde modelimizin. Modeli örmeye devam ediyorum. Zincirin 3 tane içine 3 tane trabzan, pardon sık iğne anlamında. Trabzanın tepesine 3 tane. 1, 2, 3. Trabzanın beline giriyorum. Aynı şekilde 5 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5. Diğer trabzana geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ben şimdi bu şekilde örmeye devam edeceğim. Kol altına gelene kadar. Kol altına gelince burada beraber dönüşümüzü sağlayacağız. Oraya kadar örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar, kol altı sırasına geldik. Burada 3 tane zincirimiz var. Alttan giriyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne. Trabzanların tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 zincir çekip buradan dönüşümüzü sağlıyoruz. Burada işlemimiz bitmiş oluyor hanımlar. İpimi doladım ve sık iğnenin içine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımızı ördük. Artık burada herhangi bir işlemimiz kalmadı hanımlar. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Sık iğnenin içine batıyorum. Trabzanın tepesindeki sık iğnelere ve trabzan örüyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Modelimi örüyorum. Şimdi yakaya kadar örmeye devam edeceğim hanımlar. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle yaka bölümüne geldim. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Buradaki modelin içine giriyorum. Bir tane trabzan örüyorum. İpimi doluyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5 sayalım. Yanlış yapmayalım. Kenara batıyorum ve trabzanlarımı örüyorum. Bir zincir ve dönüyorum. 4, 5. 5 tane şöyle sık iğne yaptım. Buradaki trabzan tepesine batmayacağım. Zincirin içine 1, 2, 3. Trabzanların tepesine batıyorum. Böylece bir modelimiz bitmiş oluyor hanımlar. Bir modelimizi kesmiş olduk. Şimdi örmeye devam edeceğim. Kol altında herhangi bir işlemimiz yok. Burada dönüşümüzü sağlayacağız. Geleceğiz yakaya, beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Şimdi burada bütün olan modelimizi örüyoruz. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Trabzanlarımın tepesine batıyorum. Şöyle 1, 2, 3 ipimi doluyorum. Burada zincir çekmeden bakın
sık iğnelerimizin içine batıyoruz. Kenar trabzanı yapıyoruz. Burada 3 tane zincir çekmem gerek. Çekmiyorum. Şöyle kesim yapıyorum hanımlar. Zincir çekmiyorum. Şöyle 5 tane trabzanımızı ördük. Bir zincir ve dönüyorum. Tepeye batıyorum, sık iğne. Tek tek batıyorum, sık iğne. Burada 3 tane trabzanımız var hanımlar. Ara modelimizin trabzanları. Şöyle tepesine batıyorum. Onları da normal bir şekilde örüyorum. Dediğim gibi sık iğne sırasında kesim yapmıyoruz hanımlar. Bu şekilde şimdi bunu örmeye devam ediyorum. Yakaya gelince tekrar beraber kesime devam edeceğiz. Onun için bakın burada zaten sadece dönüşümüzü sağlayıp geliyoruz. Yakada kesime devam edeceğiz beraber. Evet hanımlar, şimdi geldim, burada bizim ara trabzanlarımız var. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın buraya batıyorum. 1 kapatmıyorum. 2 3 trabzanımı 1 kapatıyorum. İpimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. 2 3 4 5 bir zincir çekip dönüyoruz hanımlar. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu topladığım trabzanların tepesine sık iğne değil, atlayıp zincirin içine giriyorum. 1 2 3 normal bir şekilde modelimi örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zincirin altından girdim. 3 tane sık iğne. Yine yakaya gelelim, beraber kesmeye devam edeceğiz. Evet hanımlar, şimdi geldim yaka kesimine. Bakın şöyle V'mizi yaptık. İpimi doluyorum. Burada yapmam gereken 3 zincir çekmek. Zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle 1 2 3 4 5 batıyorum. Kenar trabzanlarımı örüyorum. Zincir çekmeden zaten kesim yapmış oluyoruz hanımlar. Bir zincir ve dönüyorum, sık iğne sırasındayım. Bu sırada kesimimiz yok hanımlar. Ama nasıl ilerlediğimi tabii ki göstereceğim size. Şöyle trabzanlarımın tepesine trabzanlarımı ördüm. Şimdi yine V'min içine giriyorum. İlk trabzanı beline 1 2 3 4 5 yerine geçiyorum ve normal bir şekilde modellerimi örmeye devam ediyorum hanımlar. Yine yakaya gelene kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar, yine şöyle yakaya geldim. Ara trabzanlarımı ördüm. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Buraya bir tane trabzan örüyorum. Bir tane ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Beş tane trabzanımız var. Ördük. Bir zincir çekip dönüyorum.
Şöyle 1, 2, 3, 4 ve de 5. Buradaki zincirin tepesine pardon trabzanın tepesine değil zincirin içine batıyorum. Ve şöyle sık iğnelerimi örüyorum. Böylece bu modeli de bitirmiş olduk. Ara trabzanlarımız kaldı. Onları da kestikten sonra zaten modelimi bitireceğim. Ben şimdi videomu bitireceğim. Şimdi dönüp gelip beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle ara trabzanlarımı ördüm. Şimdi burada 3 tane zincirimiz var. Çekmiyorum. İpimi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle batıyorum ve trabzanlarımı örüyorum. Alt sıralarda kesimi nasıl yaptıysak aynı şekilde devam ediyoruz hanımlar. Şimdi burada gelip yine sık iğnelerimi öreceğim, devam edeceğim. Herhangi bir işlemimiz yok. Sadece sık iğne sırasında sık iğnemizi geçiyoruz. Kesim yok. Bir sonrakinde zaten şu trabzanları da bitirip artık kesimi bitirmiş olacağım hanımlar. Şu trabzanlarımı da ördüm. 1, 2, 3. Yine dönüp geleyim, beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle yine yakaya geldim. Burada 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın trabzanların tepesindeki sık iğneye battım. 1, 2, 3. Hepsini bir kapatıyorum. İpimi doluyorum ve kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Bu şekilde kesimimiz bitmiş oluyor hanımlar. 2 modelim kaldı. Artık kesim yapmayacağım. Zaten yakamız oldu. Bir zincir çekip dönüyorum. Sık iğnelerimizi öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Burada topladığımız trabzanın tepesine de zincirin altından giriyorum. 3 tane sık iğne. Bu şekilde kesimimiz bitmiş oldu hanımlar. Ben bir iki modelde şöyle kesim olmadan düz bir şekilde örmeye devam edeceğim. Ve sonunda daha sonra gelip beraber kapatacağız videomuzu. Evet hanımlar, şöyle iki modelde şöyle kesim olmadan yaptım. Gördüğünüz gibi gerçekten şahane bir model ve yaka kesimi de çok güzel oldu. Kol altı da gördüğünüz gibi. Evet hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.